Video games are an expensive hobby, but at the same time, games are cheaper and more accessible today than ever before. When the Atari 2600 launched in 1977, it cost $200, which doesn't sound too horrible until you adjust for inflation and realize that was like it costing $900. Imagine paying $900 to play this. Atari bayağı pahalıya çıkmış vaktinde. $60. This is what you expect to pay for a brand new AAA video game. But where did this price come from? Well, in those initial Atari days, games were going for $20 to $30, so pretty good deal. Wait a minute. What the fuck? $120 for Plaque Attack? Oh no! $120 to play Oink. Oink, ladies and gentlemen. $120 to play tax avoiders. Why did you have to avoid paying your taxes? Because video games cost $120. God. Yani özetle İngilizcesi olmayan arkadaşlar için çeviri vereceğim şuraya hemen. Eskiden diyor dünyanın en dandik işte teknolojinin o zamanlarında Atari'yi aldığın zaman $900 geliyordu, 120 dolar yazan fiyat. 60 dolarlık oyunlarda şimdinin 120 dolarına geliyordu diyor. Şu an popüler oyunlar 60 dolar ya. Orada küçük bir enflasyon hesaplaması var, yapmış. Damn. Jump to NES times. Games are now $60, which was like $150. Jesus Christ. However, that sonra price point $150 civarında remain çıkmış at 60 NES'le. going into future console generations. So while the value of the dollar dropped, video games were subtly becoming cheaper with each passing year, except when they try to sell Turok for $80 for Turok. There better be over 80 dinosaurs in this game. $60 is still a lot of money today, but for a top-of-the-line video game that you are going to play and enjoy for the rest of your life, a work of art that developers poured years of their lives into, $60 for that? That's just a good deal. The joke is how many $60 games meet that criteria. For that, that's just... Diyor ki işte bugün diyor bir oyunu alıyorsun diyor, ömrün boyunca oynuyorsun diyor. Yapımcıları, yazılımcıları, yönetmenleri bilmem neleri kalplerine dökmüşler. Senin için güzel fikirler, güzel projeler oluşturmuşlar. Böyle bir şeye bir ömürlük $60 vermişsin. Çok mu sanki? Çok bile değil aslında $60, böyle şeyler uygun bir şey. Ama diyor kaç tane oyun $60'lık çıkıyor diyor ve Avengers'a geçiyor zaten. Sesi filan iyi bir videonun bu arada. Ben de ara ara çevireceğim önemli kısımları size. Yani anlattığı şeyi çevireceğim ama tabii herifin mizah şör tarzını çeviremiyorum. Good deal. The joke is how many $60 games meet that criteria. These dumbass games out here, you should be paying me $60 to play this bullshit. The price of a game has absolutely nothing to do with the quality of a game. Madden costs as much as Mario Odyssey. Assassin's Creed is $60 and Red Dead 2 is $60. Cyberpunk is an unfinished game, doesn't matter, $60. Doom Eternal is one of the best shooters of all time. Also $60. It's like if you walked into a car dealership and you could buy a Rolls Royce for the same price as a used PT Cruiser. Anladınız değil mi buradaki göndermeyi, muhabbeti? Ben ya da çevireyim kaçıranlar için. Ulan diyor ne alsak $60 diyor. Bu sanki şey gibi diyor. Arabacıya girip Rolls Royce'u da işte kullanılmış bilmem ne PT, hadi biz ona Renault Megane diyelim. Renault Megane'ı da Rolls Royce'u da $60'dan satmaları gibi diyor. Bir de diyor daha sonra diyor indie bağımsız oyunları düşünün diyor. Ayrı piyasanın içerisinde diyor. Mesela Celeste. Cuphead, Sonic, Inside Gungeon. These are some of the best Inside Gungeon, Horror Night. You can play. Bu neydi lan? FTL'in yapımcılarının yeni oyunu. Çiperpoğlu. Oyun ismini unuttum. Into the Breach. Bu oyunun ismi de Into the Breach, okay. And they cost $20. Ve bunlar diyor $20 diyor. While Metal Gear Survive is $30, Sonic Forces was $40, Balan Wonderworld was $60. What the fuck are these prices? They're just picking an arbitrary number out of Balan's golden hat. Kafalarına göre fiyat seçiyorlar artık diyor bir yerden sonra diyor. Marketing will forever manipulate gamers into wanting to buy the brand new. Evet, şimdi de bana ön yargılı diyen arkadaşlara İşin ustasından cevap, yani ben de veriyorum cevaplarını ama ustasından cevap geldi kısmı geldi. Marketing'e geliyoruz zaten. Marketing will forever manipulate gamers into wanting to buy the brand new cutting edge game. Even marketing işi diyor zaten diyor oyunculara her zaman en son çıkmış, en pahalı, en modern oyunu aldırtmak. Ama oyunda zaten yeni bir şey genelde olmuyor. Zaten 10 sene öncenin teknolojisini çevirip yeni bir şeyler ekledik diye satıyorlar artık hepimize diyor.
Why is everyone in such a rush to play a new shitty game that isn't even finished yet? O yüzden diyor niye herkes çıkmış bir tane oyun oynamakta bu kadar hevesli? Daha oyunların bitmediği bile bu kadar belliyken diyor. Ki burada elimi kaldırıyorum. Deathloop'a IGN ve GameSpot'un 10/10 verdiğini görünce seneye nasılsa Xbox Game Pass'e çıkar deyip beklemeye aldım oyunu. Eğer IGN ve GameSpot oyuna 8 verselerdi muhtemelen ben oyunu ilk geceden alacaktım. 10/10 verdiklerini görünce dedim ki bir sene bekle. Nasılsa Game Pass'e gelecek Bethesda'nın oyunu. Adam da biraz aynı şeyden bahsediyor. Cost a lot of money. When you motherfuckers haven't even played any of the classics that have been out for years. Why are you trying to play Mass Daha bir de oynamadığınız bir sürü klasik var diyor. Effect Andromeda when you haven't even played Mass Effect 2? Why are you buying Metal Gear Survive when you haven't even played Metal Gear Solid? Why are you buying any game when you haven't even played Mario Galaxy yet? You big bitch. I feel like I just have to start showing up at GameStops at this point. When I see somebody pick up a dumbass game, I just knock it out of their hand like no, no, go. Artık diyor kendimi diyor GameSpot'lara gitme ihtiyacında hissediyorum diyor. Gideceğim GameSpot'lara, yeni çıkmış aptal bir oyunu eline alan insanlara koşacağım tutacağım ve wow işte onu bırak da lan Bloodborne'u bitirdin mi sen diyeceğim. Artık öyle bir ihtiyaç hissediyorum diyor. Pick a better game. Copy that. God of War is $17, Uncharted is 16, Doom is 20. Sonra da işte şeyi sıralıyor zaten. Copy that. Efendim God of War $17. Uncharted $16. Doom $24. Türkiye'de bunların fiyatları yani. Metal Gear Solid 5 $17. Devil May Cry 5. İyi miydi lan bu oyun o kadar? $23. O yüzden diyor Lawn Mowing Simulator'a $70 verdiğinizi görürsem üzerim sizi. Ay ben de bunu alacaktım biliyorsunuz. Yeniden aşırı gaza gelmiştim. Sonra almadım. İyi oyunlar bile diyor hızlı değer kaybediyor. Unutmayın diyor ki evet çok doğru bir şeydir bu. Even good games drop in value fast. Ubisoft junk even faster. More than ever, video games are fighting over your money, and as the industry grows, so do your options as a consumer. Fiyatları çok hızlı düşüyor oyunların, unutmayın. Bir süre bekleyebilirsiniz her zaman diyor. Now when I said games drop in value fast 2 seconds ago, I was talking about every game that isn't made by Nintendo. Tabii Nintendo oyunları hariç. Nintendo oyunları pahalıdır. Skyward Sword 10 yıllık oyun hala $60. Mario Kart 2014'te çıktı. Hala $60. Peki niye bu kadar pahalılar? Çünkü üstünde Nintendo yazıyor. Nintendo diyor öyle bir şirkettir ki diyor çıkarttığı her alanda o alanın en iyisi olduğu tartışılabilecek. Yani en iyisi olduğunu kabul etmeseniz bile tartışmasını vereceğiniz oyunlar çıkartır diyor. Fighting'de Super Smash Bros. RTS'de Pikmin 3 Deluxe. Pikmin 3 Deluxe'u ben şu anda oynamadım ve oynamadığıma çok üzülüyorum açıkçası. Mario Kart Deluxe 8. 2D platformer Donkey Kong Country Tropical Freeze. Maymunla oyun oynamıyorum. Zelda Open World dedim yok ama okay. Genre. Not to mention 3D platformers, which you might as well just call the 3D Mario game genre at this point. Not only is Nintendo the best game developer today, but they have been for 4 decades. And this is how they get away with selling Kirby for $60. Nintendo games are not created equally, but they are sold as equals. Mario Odyssey is $38, and Splatoon 2 is $55. And I just gotta sit here and say, okay, while I would gladly pay $100 for a game as good as Pikmin 3, I feel disgusted and insulted when you ask $60 for a Pokemon Sword. Get the fuck out of here. I'll give you $1 for this game. Peki bedava oyunlar. The best things in life are free. League of Legends, Valorant, Fortnite, all of the best video games are free. Wait, the $60 annual franchise is now a dinosaur. Call of Duty and Battlefield are higher quality games, but they've monetized in such an exploitive way that people are flocking to free-to-play titles instead. Call of Duty'ler, Battlefield'lar kendi oyunlarını o derece monetize ettiler ki diyor. Artık insanlar, bu arada bunlar Duncan'ın yorumları. Bazılarına %100 katılmıyorum özellikle bu kısımda ama dur bakalım. Sanki onların monetization'ın bedava sebebi bu free to play'ler ama abi öbür taraftan yaklaşmış. Artık diyor büyük oyunlar diyor o kadar kendilerini monetize ettiler ki millet free to play'lere yöneliyor. İşte bu adam tabii Amerika'da yaşıyor arkadaşlar. Türkiye'de yaşamıyor. Türkiye'de yaşamadığı için 450 TL'ye
Battlefield alıp oynamak yerine tabii ki insanların free to play oyunu tercih ettikleri 17. dünya ülkesi peynirin kalıbının 80 TL olduğu, yani peynirin kalıbı 80 dolar değildir adamın ülkesinde, öyle söyleyeyim. Böyle bir ülkede yaşamadığı için adamın yaptığı yorumlar biraz kendi yöresinin, kendi mahallesinin yorumları. Onu da unutmayın. Exploitive way that people are flocking to free-to-play titles instead. Why pay $60 for a game with a 1-year lifespan when they're still updating Fortnite with free content year? Şurada diyor Epitop'u bir sene sonra eskiyecek ve yenisi çıkacak bir oyuna neden para verelim ki diyor. Fortnite'a bile habire her hafta yeni bir şey geliyor. Işın kılıcı geliyor, böcek geliyor, möcek geliyor diyor. Then you got Overwatch over here, $40 for a game that is 10 times more polished and replayable than any Call of Duty or Battlefield, and they Öte yandan da buraya Overwatch'u koymuşlar diyor. 40 dolar veriyorsun diyor. Herhangi bir Call of Duty oyunundan kat kat daha fazla oynanabilirliği var diyor. Şimdi Halo Infinite geliyor. Halo Infinite de free to play olacak diyor. O yüzden bu 60 dolarlık shooter'ların sonu ne olacak belli değil diyor. For this bullshit, this is over. Happy New Year, Xbox. Now, back in my day, this must have been around 1910, there was a rental store called Blockbuster. Blockbuster had a deal called Game Pass, where you could pay a monthly fee to keep out 1 or 2 games, and you could come in whenever you wanted and swap them out for another game. Back then, this was the best way to game the system. 1910'larda diyor Blockbuster diye bir şirket vardı diyor. Blockbuster'ı şeyden hatırlarsınız. South Park'ta Stan'in babasının satın aldığı zincir. $1 satın almıştı. Çok ağır batan zincirlerden bir tanesi yani. Vaktinde Game Pass vardı. 14 dolar veriyorduk. Girip içerideki herhangi bir oyunla değiştirebiliyorduk elimizdeki oyunları sürekli diyor. I remember Blockbuster always had that movie Pirates. And it didn't have Johnny Depp in it. I think this was a different... Evet, bunu da bilen biliyor. Bunu muhtemelen aranızda çoğunuz bilmiyorsunuzdur ha. Muhtemelen benim yaşıtlarım yine biliyor bunu. 28, 29, 30 yaş grubu burada mısınız? Bu filmi siz bilmişsinizdir. Today, that deal lives on as the Xbox Game Pass. For $15 a month, you can get access to a pretty decent library of games. I think it's something like 300 games, and there is some really good stuff in here. The only thing wrong with the Xbox Game Pass is that the second I recommend this to people, you already know snake-ass Microsoft is gonna triple the price on this thing. Hala da arttırmadılar ama Dunkey öyle deme. Bir noktada arttıracaklar muhtemelen ama rakip batana kadar arttırmayacaklar bence. Sadly, many of the best video games out there are not available on any modern devices. Say you want to play a Sega Saturn game. Well, first you're gonna need the console. What the fuck? And then the game. Let's look for a Panzer Dragoon Saga 1700. Bunlar yine bizim ülkemizde olmayan oyunlar. Bunları ben de bilmiyorum arkadaşlar. Vay bunlar vaktinde çok büyük oyunmuş, çok önemli oyunmuş. Açıkçası Türkiye'de büyümenin insandan götürdüğü bir takım şeyler var. O da Amerikalılarla tabii ki de aynı oyun kültürüne sahip olmamamız. Now remember when I said that games drop in value? We are at a point where remastered versions of games are now outdated. Metal Gear Solid 4 is still only playable on the PS3. Ridge Racer? That doesn't exist. What are you talking about? Do you mean Renzo Racer? Good. GoldenEye? What the fuck is Golden? Are you talking about Golden Tee? That's not a real game. I think you're thinking of the Watch Dogs 2 Golden City bundle. Tekken 3? Huh? Are you talking about the Tekken 7 Season Pass 3? Beautiful Joe? What? You mean Joe's Diner? Emulation is pretty much the only practical way to get at classic games. If it's on arcade, NES, SNES, Genesis, PS1, Game Boy, DS, PS2, N64, or GameCube, you can probably emulate it. Now this may or may not technically be legal, but this is just a straight up fucking crime. And what's nice about emulating games is that they're all free. Remember, back in the 70s, this was $150. Today, it's a 7 kilobyte file. Uf, vaktinde $150 oyuna bak ya. Are cheeseburgers really this bad for your teeth? Hakikaten şu emülasyon